Ne Yapsak'tan merhabalar. Bugün konuğum İstanbul Caz Festivali Direktörü sevgili Harun İzer ve 32.si gerçekleşecek İstanbul Caz Festivali'ni konuşacağız bugün. Çünkü gündem şu anda bence tamamen Caz Festivali ve bence yazın en eğlenceli, en renkli günlerini de birlikte yaşayacağız. Her yıl olduğu gibi. Evet Harun yine 32. kez gerçekleşecek ve 32. kez caz severler İstanbul'da buluşacak ve yine çok eğleneceğimizi, caza da doyacağımızı düşünüyorum. Sen her yıl geniş bir seçki hazırlıyorsun ve aslında müziğin farklı dallarıyla da buluşturuyorsun cazı. O anlamda ben demokratik olduğunu da düşünüyorum. Gençleri de düşünürsek tabii, genç cazı da düşünürsek oldukça geniş bir programla karşımızdasın. Ama 32. İstanbul Caz Festivali'nde neler var neler yok. Evet, 1-17 Temmuz arasında dediğin gibi 32. kez gerçekleşecek İstanbul Caz Festivali. Bir kere uzun yıllardır olduğu gibi Garanti BBVA zaten festival sponsorumuz. Onlar da bizlerle Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri çok önemli festival için. Bunu başta belirttim çünkü bu sponsorluklar ve destekler Çok gerçekten önemli. bu işlerin hayatta devam edebilmesi açısından çok değerli ve önemli. Ama tabii esas seyirciler ve müzisyenler kimlerle buluşacağız dediğin gibi. Bu sene böyle festivalin akışı biraz ilk başında en böyle güçlü büyük konserleriyle başlıyor. Güzel bir tesadüf oldu bence. 1, 2, 3 Temmuz tarihlerinde Harbiye'de Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesindeyiz. Burada 3 güzel ismimiz var sırasıyla. İlk önce 1 Temmuz zaten festivalin de açılış konseri olacak. O şekilde adlandırdık. Chucho Valdez Royal Quartet. Kendisi yani Chucho Valdez 80 yaşını aşmış, Latin cazın işte çok sayıda Grammy ödülü almış. Yani başarısını zaten çoktan ispat etmiş. Ama böyle şu anki yaşlarında adeta böyle bir yıllanmış şarap gibi kaliteli bir müziği olan çok başarılı bir isim. Gerçekten de böyle onun o hem Latin müziğin, Latin cazının heyecanını hem de o yılların birikiminin getirdiği ustalığını bir arada izlemek güzel olacak. 2 Temmuz akşamı ise bu sefer genç, yine biraz böyle Meksika, Orta Amerika'dan gelen genç bir ikili. Hermanos Gutierrez, yine biraz Latin müziği ama bu sefer böyle biraz da o çöllerin, o yaz güneşinin sıcağının tatlı esintilerini hissedeceğimiz bir konser olacak aslında Hermanos Gutierrez. Ki genç seyircinin çok iyi bildiği bir ekip ikili. Uzun yıllardır böyle büyük bir konser için gelmeleri bekleniyordu İstanbul'a. Neredeyse de biletler bitti zaten. 2 Temmuz'da da bu özel festivalin en ilginç konserlerinden bir tanesi olacak Hermanos Gutierrez ikilisi. 3 Temmuz'da da İstanbul'a Türkiye'ye ilk kez gelecek bir isim. Aynı zamanda cazdan elektronik müziğe, yeni klasik müzik, neoclassical denilen tarzı aslında biraz festivalin bu dediğin gibi farklı tarzlara dokunan, ruhunu da yansıtan etkinliklerden bir tanesi. Max Richter, kendisi bir sürü filme yaptığı çok güzel müziklerle tanınıyor. The Last of Us gibi diziler, Arrival gibi filmlerin müziklerini yapmış. Yarattığı müzikal duygularla, müzikal stiliyle aslında bizim duygu alemimizi çok etkileyen, çok hele Türk seyircisinde çok sevdiği bir isim. O da bu seneki festivalin çok özel konserlerinden bir tanesi olacak 3 Temmuz'da. Bu 3 konser Cemil Topuz'da. Onun ardından bu sefer biraz daha festivalin böyle farklı mekanlara, şehrin değişik köşelerine yayılan konserlerine geçiyoruz. Fransız Sarayı'na doğru gidiyoruz. Aynen öyle. 4 Temmuz. Bu yani İstanbul Jazz Festivali hep böyle farklı mekanları kullanmak, daha önce pek girilmemiş veya işte her gün giremediğimiz mekanların kapısını açmak biraz böyle sevdiğimiz, yaptığımız bir şey. Evet. 4 Temmuz'da Fransız Sarayı. Birkaç senedir İstanbul Jazz Festivali'nde de geri döndüğümüz mekanlardan bir tanesi. Çok önemli bir piyanist, genç ama çeşitli ödüllerle, en son Django Reinhardt Caz Ödülü'yle onurlandırıldı. Gregory Privat sahnede olacak. Kendisi triyosuyla, bir piyano triyosu olarak sahnede olacak o akşamda. Ayrıca Tolga Bilgin eşlik ediyor. Böyle hem Fransız cazının şu andaki en güçlü, yükselen isimlerinden bir tanesi sahnede, hem de Tolga bizim de önemli trompetçilerimizden birisi. Onun da eşlik etmesi böyle o geceye biraz özel bir anlam katacak. 4'ünde hemen aynı sokakta bu sefer karşı kıyıdayız ve bu sefer İtalya'ya gidiyoruz. Evet. İtalyan Başkonsolosluğu'nun bahçesinde çok özel bir konserimiz var. O akşamın tabii esas sanatçısı yine İtalya'dan çok başarılı bir vokalist Chiara Civello. Kerem Görsev'in özellikle çok böyle tavsiye ettiği çok başarılı bir isim. Hani İtalyan cazını temsil ediyor ama Amerikan caz standartlarını, uluslararası caz standartlarını, Avrupa'nın işte Fransız şansonlarını veya onların o caz yorumlarını çok başarılı yapan çok usta bir isim Chiara Civello. Çok keyifli, güzel bir böyle caz vokal gecesi olacak festivalde 5 Temmuz akşamı. Açılışını ise o akşamın bu sefer yine Türkiye'den bir trio Hakan Başar yapacak. Hakan Başar 20 yaşında şu anda. Çok başarılı bir caz piyanisti. İşte Londra Jazz Festivali olsun, Avrupa'nın değişik köşelerindeki önemli etkinlikler olsun. Oralarda da çok sıkça konser veriyor. Biz çok yıllar önce, daha kendisi 14-15 yaşındayken festivalde yer vermiştik ona. Hatta
13 yaşındaydı galiba, bayağı yıllar önce. Şimdi artık biraz daha kendi müzikal olgunluğunu da geliştirirken festivalde 5 Temmuz akşamı İtalyan Başkonsolosluğu bahçesindeki konserde de açılışı o yapacak. Evet, sonra bir gece ara veriyoruz ve 7'sine mi geçiyoruz? Evet, aslında bir de orada da bir parklarda cazımız var ama onu sonra toparlarım belki hepsini. Ama evet, 7 Temmuz'a geçiyoruz. 7 Temmuz aslında iki ilginç etkinlik var. 7 Temmuz haftası pazartesi günden itibaren böyle birazcık daha yine bu İstanbul'un değişik güzel köşeleri Swiss Otel'in Sultan Park bahçesinde. Ben o parkı çok seviyorum. Evet, Çok değil mi? keyifli oluyor caz konserleri orada. Evet, yani böyle hem şehrin ortasında hem de böyle bir saklı bahçe gibi çok güzel bir alan gerçekten. 2 akşam üst üste oradayız, 7 ve 8 Temmuz'da. Ama o konserleri anlatmadan 7 Temmuz akşamı aslında Salon İKSV'de çok ilginç bir söyleşi var. Groove on the Brain, How Jazz Shapes the Mind adını taşıyor bu söyleşi. Biraz bu böyle ilginç bir şekilde gelişti. Bir Avrupa Biyokimya Toplulukları Federasyonu var. Bu federasyon İstanbul'da bir kongre düzenliyor bizim festivalle benzer tarihlerde. Onlar da böyle bir hani şehir ve kültür sanat hayatıyla buluşan bir söyleşi yapalım diye düşünmüşler ve bize ulaştılar. Ve bunun üzerine aslında gelişti. Çok ilginç bir akademisyen ve aynı zamanda caz müzisyeni, kontrbas sanatçısı Peter Wurst isminde bir bilim insanı gelecek. Ve onun yöneteceği bir söyleşi olacak bu Groove on the Brain, How Jazz Shapes the Mind. Caz ve müzik ile insan kimyasının ilişkileri üzerine çok keyifli bir söyleşi. Çok enteresan. Evet, Peter Wurst da aynı zamanda Profesör Doktor Güneş Özhan da eşlik edecek İzmir'den, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden moderasyonda. Ve iki müzisyen dostumuz Bilge Günaydın piyanoda ve Ekin Cengizkan da davulda olacak. Bu müzikli söyleşide Salon İKSV'de böyle bir festivale birden böyle bir anda bilim ve sanatın buluştuğu bir etkinlik girmiş oldu. Biz de çok mutluyuz doğrusu. Çok hoşumuza gitti. Şey deriz yani, bilimle sanat yan yana, bilim olmadan sanat olmadan ilerleme olmaz. Zaten Evet. birbirini destekler vesaire. Bence tam onu göreceğiz sahnede. Evet, yani onun Söyleşide. böyle bir somut bir evet bu da böyle işte diye konuşabileceğimiz bir şey olacak. Yani Laboratuvar gerçekten. gibi bir taraftan da. Müzik laboratuvarı Salon İKSV'de bekliyoruz. Geleceğim. 7 Temmuz akşamı aslında Swiss Hotel Sultan Park'taki ilk konserimiz var. Jasmea Horn. Kendisi şu anda hani ben hep şöyle söylüyorum. Birkaç sene sonra Grammy ödülünü alırken izleyeceğiz kendisini büyük ihtimalle caz alanında. Çok başarılı bir caz vokalisti ve İstanbul'da ilk kez geliyor tabii ki o da ve çok keyifli güzel bir konser olacak. Yani hem caz standartlarını bir yandan yorulmayan bir yandan da kendi çok esprili tatlı böyle yeni sözlerle yazdığı çok güzel şarkıları var. Kesinlikle caz severlerin bu ismi kaçırmamasını tavsiye ederim ben. 8 Temmuz akşamı ise yine aynı mekanda Sultan Park'ta. Bu sefer alternatif caz alanında üst üste her sene Grammy ödüllerini alan çok usta bir isim. Böyle müzisyenlerin müzisyeni Michel Ndegeocello var. O da bir basçı. Aynı zamanda şarkılarını da söylüyor, eserler de besteliyor ve caz müziğinde son dönemlerdeki gerçekten en yaratıcı, yenilikçi, güçlü isimlerden bir tanesi. Onun da konseri bence çok özel bir konser olacak. Bu seneki festivalin böyle benim de en heyecanla beklediğim konserlerinden biri. O da Sultan Park'ta. Evet, aynen Sultan Park'ta o da. 9 Temmuz akşamı bu sefer Brezilya'ya gidiyoruz. Evet, Brezilya'ya gidiyoruz ama aynı zamanda İstanbul Boğazı'na gidiyoruz. Bulunmaz. Esma Sultan Yalısı'ndayız. Orası bizim aslında böyle biraz daha hep dünya müziğiyle, dünyanın farklı bölgelerinden müziklerle özdeşleştirdiğimiz. Fatoumata dinlemiştik. Evet, aynen Fatoumata Diawara da oradaydı. Angelique Kidjo vardı birkaç sene önce. Bu sene de Brezilya gecesi. Roger çok böyle yeni ve başarılı bir isim Brezilya'dan. Bir nevi işte Joao Bosco gibi, işte Gilberto Gil gibi böyle Brezilya müziğinin, samba, bossa nova'ların yeni temsilcisi. Ve sahnede çok böyle zımba gibi 4 kişilik bir ekibiyle çok güzel bir konser yaşatacak bizlere. 9 Temmuz Esma Sultan Yalısı'nda. 10 ve 11 Temmuz'da ise bu sefer yeni bir mekandayız. İstanbul Jazz Festivali için yeni bir mekan. Gün bahçesi. Evet, Gün Bahçesi, Hilton İstanbul Bosphorus'un Gün Bahçesi bölümünde böyle orası çok geniş güzel bir alan aslında ve yine böyle bir keyifli bir İstanbul'un merkezinde böyle bir az bilinen bir bahçede çok keyifli 2 konserimiz var üst üste. İlk akşam Meltem Ege bizlerle olacak. Aslında kendisi Amerika'da yaşıyor. Hem müzisyenlik hem de akademik hayatına Amerika'da devam ediyor Meltem Ege. Çok başarılı bir caz vokalisti. Kendisini Önder Focan keşfetmişti yıllar önce ve ondan sonra da kariyerine hep Amerika'da devam etti. Sık gelmiyor Türkiye'ye. Bu sefer gelmişken hem de yeni albümü Solitude'un yayınlanması arifesinde böyle bir özel bir konserle festivale davet etmiş olduk kendisini. Ertesi akşam ise yine yeni bir albüm var herhalde. evet.
Aynen. 11 Temmuz günü yine Gün Bahçesi'nde çok güzel bir konserimiz daha var. Kerem Görse bu sefer sahnede. Yeni albümüyle değil mi? Yeni albüm. Aslında Clear Horizon'da Horizon, yeni ha. albümü geliyor ama bizim için Clear Horizon'ı O da çalmamıştı. sanki yeni Evet. çıktı gibi. O da tabii Evet, o da oldukça çok- yeni çıktı. Yani Kerem çok üretken Evet, zaten. sürekli. Güzel kayıtlar yayınlamaya devam ediyor. Uzun zamandır da Kerem Görse Festival'de yer almamıştı. Böyle bir tekrar buluşmuş olduk. Çok keyifli bir konser olacak o da. Bu Özlemiştik seneki Jazz Festivali'nde Kerem Görsel'i. aynen öyle. Hem yeni bir mekan hem de böyle güzel bir konser. Haliyle hızlı da gidiyor biletleri. Kesinlikle bu arada bütün dinleyicilerimize, izleyicilerimize tavsiye ederim bir an önce alsınlar biletlerini. Paso üzerinden satışta. Bu arada ufak hemen araya ekleme de Evet, yapayım. nereden O alacağımızı da bilgiyi de. bilelim. Evet, biletler Paso'da satışta. Ve sonrasında aslında sanıyorum senin en merak ettiğin Evet, Caz Vapuru. Caz Vapuru. Evet. Geçen yıl yurt dışındaydım, gelemedim ama bir yıl ara vermiş oldum ama bu yıl inşallah bir aksilik olmazsa geliyorum Caz Vapuru. Pazar günü 13 Temmuz Pazar. Ya bir klasik oldu artık. Evet, yani biz gerçekten. de devam ettirmeye çalışıyoruz. Arada ara verdiğimiz yıllar olmuştu. Bu sene de tekrar devam ediyor. Geçen sene de vardı. Pazar günü saat 11'de Kabataş iskelesinden kalkacak vapurumuz. 3 ayrı grubumuz var vapurda. Kamucan Yalçın ve arkadaşları bir gruplardan bir tanesi. Brassist yine çok sevdiğimiz bir ekip. Kaç yıllardır zaten caz vapurunda çalan ekiplerden. Brass band geleneğinin böyle Türkiye'deki temsilcileri diyebilirim kendilerine. Ve Kaan Arslan and Co. Kaan Arslan da çok başarılı bir gitarist arkadaşımız. Bu da bu seneki programın, Caz Vapur programının sanatçılarına olacak. Kabataş'tan Boğaz hattı boyunca Anadolu Kavağı'na gideceğiz. Orada böyle bir 2 saatlik yemek molası ve tekrar vapura atlayıp tekrar Kabataş'a geri döneceğiz. Çok keyifli bir gezi oluyor. Çok Tabii ki. keyifli. Hem cazın hem İstanbul'un tadını Evet, çıkarıyoruz. evet. Yani o Boğaz hattında gerçekten bizi bile rahatlatıyor bütün o festival koşturması içerisinde. Sadece biz değil, siz de bekliyorsunuz bence Evet, Caz Vapuru'nu. tabii ki. Hemen onların aynı hafta sonu parklarda caz da var tabii. Yani onu da söylemekte fayda var. Bizim festivalin ücretsiz etkinliği. Parklar Caz yıllardır devam ediyor, o da aynı şekilde. Çok da seviliyor gençler de. Tüm aslında mahalleli çok ilgi gösteriyor. Aynen. Bu sene 3 mekanda, bir konuşmanın başında söylemiştim, 6 Temmuz akşamı da aslında bir parklar cazımız var. 3 ayrı semte yayıldı bu sefer. 6 Temmuz'da Ataşehir'deyiz. İlk kez Ataşehir'de bir parklar Evet, caz karşıda, etkinliği evet. gerçekleşecek. Ataşehir Belediyesi sağ olsun, onlar da çok oldular, istekli ve davetkar oldular bu konuda. Biz de tabii ki dedik, hani uygun bir şekilde ayarladık. 6 Temmuz Ataşehir'deyiz. Orada genç caz sanatçıları, genç caz artıda çıkan bu seneki sanatçılarımız olacak ve Nardis Genç Caz Yarışması'nın kazananı olan arkadaşımız da yine o akşamki konserde konser verecek. 12 Temmuz'da Beylikdüzü'ndeyiz ve 13 Temmuz'da da Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi'nde, Kadıköy'de Kalamış Parkı'nda. Bu 12-13 Temmuz akşamlarını yine Genç Caz Artı'dan gelen gruplarımız, genç caz gruplarımız olacak ama aynı zamanda Hollandalı bir ekip var, Jungle by Night. Onlar da çok yıllar önce, böyle belki 10-12 yıl önce bir kere gelmişlerdi festivale. Bu ikinci gelişleri, gerçekten de Türkiye'de de bilen, seven çok isim var kendilerine. Tam da o parklar cazın eğlenceli, dinamik, coşkulu havasına çok yakışacak 2 konser verecekler bize. Ve gece gezmesine doğru geliyoruz galiba. Aynen. Gece Gezmesi de festivalin bu seneki son 2 akşamı. Böyle bir geçen sene de festivalin sonuna getirmiştik Gece Gezmesi'ni. Yine öyle yaptık. Aslında güzel de oluyor. Bir değişiklik de burada var, bir ufak değişiklik. Gece Gezmesi de 2 akşama yayıldı bu sene. Ne güzel. Ve Gittikçe artıyor her şey, ne kadar hoş. biraz böyle yaydık, yani hem gece geziyoruz hem de böyle 2 gün 2 akşam geziyoruz falan gibi, böyle bir parça yaydık programı. Artı birli Gece Gezmesi bu sene 16 ve 17 Temmuz akşamları gerçekleşecek. 2 akşama yayılmış bir program var. 2 farklı mekandayız. Moda sahnesi ve Kadıköy sineması, aslında yine Gece Gezmesi'nin en sevilen mekanlarından. Bu 2 mekanda da 16 Temmuz Çarşamba, 17 Temmuz Perşembe, her 2 akşamda da 3'er grup olacak. Moda sahnesinde Ghost Note ilk akşamın yıldız ismi. Keza 16 Temmuz'da. Keza Çağılkaya, yine çok sevdiğimiz isimlerden, ve İstanbul West Side Collective. Bu moda sahnesindeki ilk akşamın yıldızları. Diğer taraftan 16'sında ilk akşamda aynı zamanda Kadıköy sinemasında da Mehmet Ali Sanlıkol var. O da aslında Amerika'da yaşıyor. Çok sık Türkiye'ye gelemiyor. Ve yine yıllar sonra İstanbul Jazz Festivali üzerinden böyle bir tekrar kendisini davet ettik. Bu İstanbul Blues parçasıyla son dönemde çok böyle tekrar bir gündeme girdi. Çok bekleniyordu o da. Böyle Kadıköy sinemasında çok güzel bir konser verecek.
17 Temmuz akşamı ise Gece Gezmesi'nin ikinci akşamı ve festivalin son akşamında Moda sahnesinde 2 tane uluslararası grubumuz var. Biri Kari Kari, Avusturya'dan çok başarılı bir ekip. İstanbul'da, Türkiye'de de çok sevenleri olan bir ekip aslında. Biraz böyle indie pop soundlarında çok keyifli müzikleri var. İkinci grubumuz ise My Baby. Gecenin kapanışını yapacak. Tam bir böyle parti grubu. Böyle festivalin son akşamı, son konserinde çok eğlenceli, yüksek enerjili bir finalle bitireceğiz. Ama aynı zamanda yine Kadıköy Sineması'nda da çok güzel konserler var o akşam. Mesela bir tanesi böyle biraz festivale özel geliştirdiğimiz bir proje oldu. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Tuğçe Şenoğul, Selut ve Seda Erciyes üçü birlikte özel bir konser gerçekleştirecekler Kadıköy Sineması'nda diğer gruplarla beraber. Böylece de programın yaklaşık sonuna geldik aslında. Evet, valla muhteşem program. Bu caz festivalinde benim dikkatimi çeken çok caz odaklı. Yani caz festivalinin sonuna kadar hakkını veren bir program olmuş. Hani bazen hani başta da söyledim ya aslında pek çok müzik dalına uzanıyorsun. Mesela geçen yıl daha geniş bir seçki vardı. Bu yıl ama caz klasiklerinin önde olduğu daha caz dediğim gibi koyu bir caz seçkisi var. Caz severler buna çok sevinecek bir taraftan da. Evet öyle, ben de öyle düşünüyorum. Yani tabii hani birazcık tabii bin bir türlü faktörden etkileniyor. Bir festival programını yapmak için çok değişik kriterlere, imkanlar, olasılıklar, sanatçıların turneleri, bin bir türlü şeyi göz önüne dikkate alarak yapıyoruz. Ama özellikle son yıllarda yani İstanbul Jazz Festivali'nde de hani o anlamda da seyirciyi memnun edecek programları daha sıklaştırmak bizim de bir hedefimiz oldu. Genç seyirciye de hitap eden konserler var. Ama zaten İstanbul'da bir taraftan da o genç seyirciye hitap eden çok farklı bir sürü etkinlik de yapılıyor. Dolayısıyla hani o çok güzel etkinlikler var, bizim Gezgin Salon gibi farklı etkinlikler var. Salon da keza aynı şekilde. Dolayısıyla biz biraz daha orada hani tamam işin bu kısmını zaten güzel yapanlar var. Biz o zaman cazda da daha tatmin edici programlar, daha geniş içeriklere yer verelim. Çünkü zaten öbür tarafı çünkü İstanbul Jazz Festivali hani sen de çok iyi bilirsin. Ta ilk yıllarından bu yana Massive Attack ilk kez İstanbul Jazz Festivali'ne geldi. Björk yine o isimlerden, Nick Cave and the Bad Seeds gibi bir sürü böyle farklı P.J. Harvey, Patti Smith falan çok sayıda yıldızı İstanbul Jazz Festivali'nde izledik aslında. Hani bu anlamda bir nevi o kanalı, o yolu artık açtıktan sonra bu festival hani biz o zaman biraz daha kendi misyonumuza dönebiliriz diye de düşündük diyebilirim aslında. Aslında öyle bir görevi tamamlayıp burada misyon. Ama bazı yıllar dediğin gibi pek çok dinamik var bir festival programını hazırlarken. Ya bir de yani hani bazen böyle bir isim yakalıyorsun. Hani o da biraz bizim hani işin kendi güzelliği diyelim. Hani bir dakika ya bunu mutlaka biz yapmalıyız ve başkaları da demeyeyim de ya bu ismi Türkiye'ye, İstanbul'a getirmeliyiz. Bu festivalde bu ismi herkes izlemeli diye bir heyecan oluyor. O zaman onu yapmak tabii ki boynumuzun borcu veya böyle bizi çok motive eden bir şey olduğu için ondan geri durmuyoruz. Neticede zaten işin içinde İKSV olunca İstanbul Jazz Festivali ya da İstanbul Müzik Festivali her ne festivalden bahsediyorsak İKSV ile ilgili bütün kapılar açılıyor. Yani herkesin getiremeyeceği festivalleri ya da herkesin getiremeyeceği sanatçıları da getirmek gibi de bir şeyi var, mahareti var İKSV'nin. Dolayısıyla artık onu bir görev edinmiş zaten bir taraftan da. Aslında dediğin gibi o misyonu hani Jazz Festivali'nde böyle farklı yollar açma konusunda yerine getirip şimdi fabrika ayarlarına biraz geri dönüyor belki de. O da var aynen öyle. Evet. Çok teşekkürler Harun. Ben teşekkür ederim uzun olmasa da kısa da olsa tüm bu konserlere değinmek, etkinliklere değinmek çok önemliydi. Neticede İstanbul'da çok ve Türkiye'de çok caz sever var. Bizi bilgilendirdiğin için ayrıca da bu güzel caz festivali için ve tüm İKSV ekibine de senin ekibine de çok teşekkür ederiz. Herkesin çok çabası ve emeği var. Çok sağ ol, çok teşekkürler davet ettiğin için. O zaman festivalde görüşmek üzere. Cazda buluşalım.